Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 15 Şubat 2024. Videolarımızı genellikle arazide çekim yapıyorduk. Bugün iş yerimizdeyiz. Birkaç gündür pek araziye çıkamadığımız için video paylaşımı yapamadık. Bugün bu videoda yaprak gübrelerinden olan 320'den bahsetmek istedim. Elimizde Gübretaş'ın ürünleri mevcut olduğu için mecburen örnek olarak Gübretaş firmasının 320'sini örnek vermem gerekiyordu. Şimdi ben burada 320'nin ne işe yaradığından bahsedeceğim. Ben Gübretaş firmasının 320'si elimde olduğu için bundan bahsediyorum. Siz tabii farklı firmalarınkini de kullanabilirsiniz. Yani güvendiğiniz firmaların bitki beslemelerini kullanabilirsiniz. Doktor Tarsi olur veya Stoller olabilir, Toros olabilir veya farklı bitki besleme firmaları da olabilir. Genellikle çalıştığınız bayide hangi bitki beslemeler varsa, yani hangi 320 varsa onları kullanabilirsiniz. Tabii bu firmaları seçerken, yani hangi firmanın bitki beslemesini kullanacaksanız, yani 320'sini kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi içeriğinin sağlam olup olmadığı. Yani içeriği etikette yazanlarla içerikler birbirini tutuyor mu? Bu çok önemli. Bir de şu olay var. Etiket dışında, yani etikette yazan bilgiler dışında ekstra bitki beslemeler de içerisinde yer alabiliyor bazen. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bunlardan biri hormon var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Bir de şu var. 320'nin dışında mikro elementler var içerisinde. Demir, çinko gibi izelementler var. Bunlar şelatlı mı değil mi? Etta şelat var mı yok mu? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunların dışında bitki beslemelerin içerisinde hangisi olursa olsun klor içeriyor mu içermiyor mu? Bu çok önemli. Bana sorarsanız ben klor içermeyen bitki beslemeleri tercih ederim. Klor içeren bitki beslemeleri dozunu arttırdığınız zaman bazen bitkilerde fitotoksiliteye de sebep olabiliyor. Klor bitki tarafından kolayca emilebiliyor ve burada sıkıntı başlıyor. Özellikle klora hassas olan bitkilerde bazı durumlarda yaprak sararmasına, hatta yaprak dökülmesine bile sebep olabiliyor. Arkadaşlar, bu kadar bilgiden sonra 320 ne işe yarar? Buna geçelim. Şimdi 320'nin üzerindeki 20-20-20 ibaresi ne anlama geliyor? İlk önce bunu açıklayalım. Birinci yazan 20 azotu ifade eder. İkinci 20 yazan fosforu ifade eder. Üçüncü 20 yazan potasyumu ifade eder. Kısacası NPK gübresi olarak da geçer. Azot, fosfor, potasyumu da kısaca şöyle açıklayabiliriz. Azot dallandırır, fosfor döllendirir, potasyum da ballandırır. Bu 320 dışında bir de bu 320 içerisinde mikro elementler yer almaktadır. Yani izelementler yer almaktadır. İzelement nedir diye soracak olursak şöyle açıklayalım. Yani bitkilerin çok küçük miktarda ihtiyaç duydukları elementlerdir. Ve bu izelementler etta şelatlıdır. Yani yapraktan alınabilir formdadır. Peki bu 320'yi bitkilerde hangi dönemlerde uygulamamız gerekiyor? Bu 320'yi bitkinin her dönemde kullanabilirsiniz. Bitkinin ilk dönemlerinde bitkinin büyümesini hızlandırmak istiyorsanız ilk dönemlerde kullanabilirsiniz. Bitkide çiçek sayısını arttırmak istiyorsanız, yani buradaki fosforu kullanacağız. Bu dönemde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bitkideki meyve tutumunu arttırmak istiyorsanız, bitkideki meyvenin öz kütlesini arttırmak istiyorsanız buradaki potasyumu kullanabilirsiniz. Yani kısacası 320 dengeli bir gübre olduğu için bitkinin her döneminde de kullanabilirsiniz. Tabii bu 320'leri taban gübresi niyetine de kullananlar var. Taban gübresi olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu kısa videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu sonlandırmadan önce düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşırsanız, sormak istediklerinizi yorum kısmına yazarsanız siz değerli takipçilerime cevap veririm. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.